Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2025-2026 yılları arasındaki hedeflerimize bakacağız ve sizlerle birlikte yeni hedefler yazacağız. Ben tabii ki öncesinde hazırladım. Bu videoyu ben ilk önce 2021'de çekmiştim. Diğer kanalımda, eski kanalımda. Şu anda o eski kanalı kullanmıyorum. Yeni kanal kurmaya karar verdim. İşte bu kanalı kurmaya karar verdim ve yeni videolarımı artık bu kanala yüklemeye istiyorum. O yüzden o kanaldaki videoları ben gizliye aldım. Yani şu anda onları hiçbir şekilde göremeyeceksiniz ama ben onları görebiliyorum. Oradaki videolardan esinlenerek yeni videolar çekiyorum. 2021 yılından beri de yaptığım bir şeyi devam ettirmeyi istiyorum. Bu yüzden sizle birlikte bugün hedeflerin videosunu çekeceğiz. Daha sonrasında Ocak kaç gibi olur? Ocak aylarında da 2025 yılının nasıl geçtiğini gösterdiğim bir videoyu çekeceğim bir de. Şimdi burada benim gözlüğüm var. Gözlüğü takınca halka ışık olduğu için gözlüğü çok fazla etkiliyor. O yüzden sadece yazı yazarken gözlüğü takacağım. Ya da yazıları okumakta zorlandığım zaman gözlüğü takacağım. Şimdi başlayalım. Çok az yazmışım. Aşırı az yazmışım. 1, 2, 3, 4 tane şey yazmışım sadece. Hiçbir hedefim yokmuş demek ki. Ben hedeflerimi yazarken hatırlıyorum 2025'te. Hedeflerimi yazarken aşırı zorlandım. Yapay zekaya sordum, ona sordum, buna sordum, şunu sordum. Hatta ben fazla yazdığımı düşünüyordum. Böyle bir 10 tane falan yazdığımı düşünüyordum ama 4 taneyle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Videoya başlamadan önce kaç tane olduğunu böyle baktım sadece göz ucuyla. Az olduğunu fark ettim. Hatta 4 tane değil 5 tane yazmışım. Şimdi onları birlikte sizle birlikte okuyalım. Diğer defterimde acaba daha mı fazla yazdım? Benim 2 tane defterim var. Bu defterim böyle üstünde metan yazan bir defter. Bu defteri ben günlük olarak değil de böyle aylık olarak kullanıyorum gibi düşünebilirsiniz. Yani mesela Ocak 20'de başıma bir şey geldi. Böyle unutmak istemediğim bir olay geldi mesela. Hemen onu yazıyorum. İşte bugün şöyle oldu. Bunları unutma. Ya da işte Mart'ta bu sefer başıma bir şey geldi. Mart'taki olayı yazıyorum. Böyle anımsanması gereken şeyleri ve unutma potansiyelimin olduğu şeyleri ben bu deftere yazıyorum. 2025'te de çok az yazmışım. Şöyle göstereyim. Aslında az değil. Bu kadar şey yazmışım. 2025 yılım sadece bu kadar sürmüş. Yani böyle günlük gibi her gün şeyleri yazmamışım. Böyle 2 ayda bir, 3 ayda bir yazmışım. Şimdi hedeflere gelelim. Yeni eve taşın. Bizim hala taşınma planımız var. Yeni eve hala taşınamadık. Bunu ben yeni yıl hedefine de yazacağım. O yüzden çarpı koyuyorum. Belki yani aralığa kadar belki bir anda taşınabiliriz ama şu anlık yapmamışım. Tarihi de söyleyeyim. 19 Kasım'da videoyu çekiyorum ben. 19 Kasım'da. Tamam. Şimdi ben gözlüğümü takmak istiyorum. Büyük bir kurumda işe girdim. 2025 yılında yani büyük böyle holding falan değildi ama bir kurumda işe girdim. Bu yüzden buna tik koyuyorum. Ama o işte de ilerleyemedim. Genel bakımda mutluyum. Ee, Stres yaşadığım zamanlar oldu. Bunu yazmışımdır deftere. Ama genel anlamda baktığın zaman böyle benim için çok kötü geçti gibi bir şeyim yok. O yüzden ona da tik koyuyorum. Maddi açıdan bir problem yaşamadım yazmışım. Maddi açıdan problem yaşadım. Hem de çok fazla yaşadım. Şu anda aktif olarak da maddi olarak problem yaşıyorum. O yüzden buna da çarpı koyuyorum. Bir tane bir şey daha yazmışım. Onu söylemeyeceğim. Ona da çarpı koyuyorum. O da olmamış. 3 tane çarpı 2 tane artı olmuş. Maalesef. Yılın mükemmelliği. Şimdi yeni hedeflerimizi yazalım. Yeni hedefleri de bu şeyleri yazmışım ya 2025'leri. Onların devamına yazacağım. Birkaç sayfa daha boş bırakayım. Belki Aralık ayında bir şeyler yazarım. 2 sayfa daha boş bırakıyorum. Belki Aralık ayında yazarım diye. Şimdi 2026 hedefleri yazıyorum.
Tamam, 2026 hedefleri. Bunu da 19 Kasım'da yazdığımı söylüyorum. Kasım kaçıncı ay oluyordu ki? 11 mi? 11. ay oluyor herhalde. Ee, tamam. Şimdi yeni eve taşınma hedefini tekrardan yazıyorum ben. Taşındım yazıyorum bu sefer. Hani olumlamayla, manifestle birlikte yazıyorum. Sonra diğerlerinde ne yazmışım? İşe girdim yazmışım. Tekrardan o işle ilgili bir şey yazmıştım. Ben o kalsın şimdilik. Maddi açıdan problem yaşamadığımı, onunla ilgili de bir madde yazmıştım ben. Tamam, diğerleriyle ilgili bir şey yazmam ama genel anlamda mutluyumu yazayım. Tamam, iki tanesini yazmış olduk. Şimdi diğerlerini ben telefonun kabını çıkartacağım. Bu kap bayağı eski. Soyuldu falan. Tamam. Ee, notlarıma gireyim. Tamam. İş yeri hemşiresi olarak yeni işe başlamak ya da YouTube'da yüksek bir kazanç elde etmek diye bir madde koymuşum. Hemen onu yazıyorum. Hatta bu maddeleri ben ayrı ayrı yazayım. İş yeri hemşiresi olarak yeniden işe girmeyi ayrı, YouTube'da yüksek kazanç elde etmeyi ayrı yazayım ben. Öyle yapasım geldi şu anda. Siz de aslında benimle birlikte yapabilirsiniz böyle şeyleri. Benden de feyz alabilirsiniz yazdığım maddelerde eğer ki size uyan bir şeyler varsa. Güzel olur yani. Diğer bir şeyimizde 2026'da stabil bir gelir düzeni kurmak yazmışım. Yazalım. Bir tane daha çok okkalı bir madde eklemişim. Yıl sonunda hesapta en az 100.000 TL olsun yazmışım. 2026'da YouTube'da 10.000 aboneye ulaşmak yazmışım. Bu mümkün değil aslında yeni başlayan bir kanal için. Yani 1000 abone hedefini koymam daha mantıklı ama abartmayı seviyor muyuz? Seviyoruz. 5.000 mi yapsam ya? 10.000 yerine. 5.000 yapalım. Bunu burada da değiştireceğim ben. 5.000 abone yapayım. Daha böyle olanaklı bir şey yazmak istiyorum çünkü. Tamam. Yıl sonunda istediğim telefon ve bilgisayara ulaşmak diye bir madde eklemişim. İstediğim telefon ya Samsung'un S26 serisinde, belki Ultra serisinde olabilir ya da normal düz serisi olabilir ya da iPhone 17 ya da iPhone 18 çıkarsa iPhone 18 olmasını istiyorum. Bilgisayar olarak da Lenovo'nun bir tane ince ürettiği bir bilgisayar var. Böyle MacBook'a benzeyen. O tarz bir bilgisayar istiyorum. Böyle belki ekran kartı olan bir bilgisayar da olursa yüksek RAM'li, yüksek GB'lı öyle bir şeye isterim. O yüzden o maddeleri ekleyeceğim. Bir tane bile olsa viral video yakalamak diye bir madde eklemişim. Tamam. Az izlendi diye YouTube'u bırakmamak şeyini eklemişim. Bunu da yazalım. Tamam. Çok kötü yazdım var ya. Bir dahaki yıla bunları okuyamayacağım ben. Kendini aynı anda hem çalışma hem de YouTube ile yormadan dengelemek yazmışım. Bunu hem işe girersem işte ben 6 gün çalışmam gerekecek. 6 gün çalışma üzerine YouTube yapmak çok zor. O yüzden onu dengelemek istemek için bir madde eklemişim. Son maddemiz ileride YouTube için mikrofon ve ışık gibi küçük ekipman edinmek. Tamam, yazalım buraya. Tamam. Kaç tane maddemiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Galiba daha önce hiç bu kadar madde eklediğim olmamıştı. Siz de kendi hayatınızı böyle ChatGPT'ye anlatırsanız şöyle şeyler yapıyorum, şu mesleğe sahibim, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye anlat. De ki bana yeni yıl için yeni hedefler oluştur de. Belki size de güzel hedefler oluşturabilir.
Bir dahaki yıla eğer ki hala YouTube'a devam ediyorsam, yani zaten maddesi de var YouTube'u bırakma diye, yeni yılda tekrardan bu videoyu çekmek istiyorum. Bu videoyu çektiğim zaman acaba hangileri gerçek olacak? Bunlar da birçoğu size bağlı. Çünkü abone olup like atarsanız, yorum atarsanız benim için büyük bir destek olur ve hedeflerime daha çok yaklaşmış olurum. Sizin hedefleriniz neler? Bunu yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup videoya beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.